Yeni bir tarif videosu ile daha hepinize tekrardan selamlar, sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz efendim. Bugün sizlerle birlikte evde hazırlarından çok daha güzel ve lezzetli kapalı hamburger yapacağız. Mutlaka kaydedip denemenizi tavsiye ediyor ve hemen sizleri bekletmeden tarife geçiyorum. Öncelikle hamurumuzu hazırlayacağız. Bunun için 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt ve yarım su bardağı ılık su alalım. Üzerine birer çay kaşığı kadar toz şeker ve instant maya ekledikten sonra şöyle bir karıştıralım. Ardından 3 dolu su bardağı kadar un ekleyelim. 1 çay kaşığı kadar da tuz ilavesi yaptıktan sonra şöyle güzelce karıştırıp tamamen toparlanmasını bekleyelim. Hamuru biraz toparladıktan sonra 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekleyelim ve elimizle yoğurmaya devam edelim. Genellikle başta değil sonda yağ ekliyorum ki yoğurma aşamasında işim kolaylaşsın. Hamur elime çok fazla yapışmasın. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Ve hamurumuz artık hazır oldu. Şimdi üzerini kapatalım ve ikinci bir işleme kadar o orada mayalana dursun. Açıkçası birazcık işimiz uzun. O yüzden yavaş yavaş mayalanabilir. Ortalama süre 45-60 dakikadır. Bu süre zarfında ise biz diğer işlerimizi halledelim. Bana göre bir hamburgerin olmazsa olmazı, onun lezzetini 1'e 100 artıran en önemli malzeme onun içerisine eklediğimiz karamelize soğandır. İyi bir karamelize soğan hazırlamak istiyorsanız püf noktalarına çok dikkat etmeniz lazım. Öncelikle çok ince şekilde mutlaka böyle piyazlık olacak şekilde güzelce doğrayalım. Piyazlık olmayan daha küçük soğanlarla da daha hızlı karamelize olur ancak aynı lezzeti yakalayamazsınız. Mutlaka bu şekilde ince ince sabırla doğramanızı tavsiye ediyorum. Ardından üzerine ben her zaman biraz tuz eklerim ki soğanlar çabuk ölsünler. Ocağa aldıktan sonra üzerine 50 gram kadar tuzsuz tereyağı ekledim. Tuzlu da olabilir ama o zaman tuz miktarına dikkat edin lütfen. Biraz da sıvı yağ ekliyorum ve ara ara karıştırarak bu şekilde işime devam edeceğim. Yağ eriyene kadar yüksek ateşte, daha sonra orta ateşte sürekli karıştırarak tamamen karamelize olmasını bekleyeceğim. Bir taraftan arkada onu ocağın üzerinde karıştırırken ben diğer taraftan geçtim artık köftemizin malzemelerini hazırlamaya. Köfte için 600 gram orta yağlı dana kıymanın üzerine sadece tatlandırmak amacıyla biraz tuz ve karabiber ekledikten sonra kıvam alana kadar yoğuruyorum. İyi bir köftenin, dağılmayan bir köftenin sırrı güzel hamur gibi kıvam alana kadar yoğurmaktır. Buna dikkat ederseniz köfteleriniz asla dağılmaz. Üzerine bir streç yerleştirdiğim kapağın üstüne böyle hamurdan, yani köfte harcından biraz koydum. Elimle şekillendirdim. Gördüğünüz gibi hızlıca şekil aldı ve elimdeki köfte harcı bitinceye kadar böylece devam ettim. Diğer taraftan turşuları ince bir şekilde doğruyorum. Ve karamelize soğanımız da artık pişmeye doğru gidiyor. İyi bir karamelize soğan bu şekilde güzel bir renk almalı ve soğan asla dişe gelir bir şekilde olmamalı. Ben soğanları tereyağının ve yağın içerisinden aldım ki fazla yağ olmasın, yağsız olsun. Daha sonra yağını içerisinden, yani tavanın içerisindeki bütün yağı aldım ve aynı tavanın içerisinde de köfteleri pişirdim. Farklı tavada da yapabilirsiniz ama benim tavam bayağı sıcak ve yağlı olduğu için bu tavayı kullanmayı tercih ettim. Tabii yağ içerisinde fazla kullanmadım. Sonra köftenin kendi yağını saldı ama tavam zaten yağlıydı. Onu kullanmak istedim. Fazla da bulaşık çıkarmayın. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bir tarafı kızarmadan diğer tarafına çevirmeyin ki içerisi güzel pişmiş olsun. Tüm köfteleri de o şekilde hızlıca pişirdikten sonra bu arada artık hamurumuzun mayası gelmiş. Hemen hızlıca böyle kabarıklığını alalım. Ardından tezgahımızın üzerine bırakıp işe devam edelim. Ve hazır olan hamurumuzu 6 eşit parçaya keserek elimizle bezeler haline getirelim.
Bezelerimizi hazırladıktan sonra öncelikle tepsimizi biraz unlayalım ki yapışmasın. Ardından bezeleri tepsinin üzerine alalım. Üzerlerini ise bir poşet veya bez yardımıyla örtelim. İkinci bir işleme kadar üzerleri kurumasın ve hamurlardan bir tanesini tezgahımıza alarak açmaya başlayalım. Açma aşamasında hamur çok fazla yapışırsa azar azar üzerine un serpiştirebilirsiniz. Ama çok fazla un kullanmayın ki daha sonra hamuru kapatırken sıkıntı yaşamayasınız. Hamurumuzu ortalama bir tatlı tabağı boyutunda açtıktan sonra üzerine öncelikle cheddar peyniri koyalım. Daha sonra bir tane köfte yerleştirelim. Üzerine ketçap, mayonez ve hardal sos karışımını sürelim. Turşuları koyalım. Yine olmazsa olmazımız bolca karamelize soğan ekleyelim. Tekrardan bir tane köfte ve cheddar peyniri olacak şekilde ekleyip daha sonra hamuru kapatalım. Genellikle bu gibi tariflerde, yani kapalı hamburger hazırlarken içerisine çoğu zaman marul, domates falan gibi şeyler konuyor. Ancak ben tekrardan fırında pişirildiği için, sulanma olduğundan açıkçası hiç sevmiyorum o şekilde. Bir kez denemiştim. Çok uzun yıllar önceydi. Bu kapalı hamburgerler yeni çıktığı zaman. İnanın hiç beğenmemiştim. O yüzden benim tarifime sadık kalarak hazırlamanızı özellikle tavsiye ediyorum. Gerçekten bu şekilde 10 numara 5 yıldız olacak. Müthiş lezzetli ve çok güzel oluyor. İçerisinde sulanma gibi bir şeyler de olmuyor. Eğer zaten marul, domates yemek isterseniz yanında da yiyebilirsiniz diye düşünüyorum. İçerisine ekleyip de çok fazla sulandırmayı, hamuru mahvetmeye hiç gerek yok. Bu arada ben sadece 2 tanesini çift köfteli oğluma özel olarak hazırladım. Diğerleri ise tek köfteli yaptım. Sizler de damak zevkinize göre dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumda benimle etkileşimde bulunursanız çok çok sevinirim. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize ayrı ayrılıkta teşekkür ediyorum. Tarifimi denedikten sonra ise yorumlarda yazmayı unutmayın ki bir sonraki tarifi deneyecek olan arkadaşlarımıza da fikir olmuş olasınız. Toplamda 3 tanesini hazırladım. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısının içerisine hiçbir şey katmadım. İsterseniz katabilirsiniz. Alerjiniz varsa sadece su veya süt de sürebilirsiniz. Birazcık da kavrulmuş susam ekledim. Normal susam da olabilir. Sevmiyorsanız onu da eklemeyin. Yani nasıl isterseniz damak zevkinize göre davranabilirsiniz. Ve 180 derece fırında üzeri nar gibi kızarıncaya kadar pişirdim. Gördüğünüz gibi çok lezzetli ve güzel görünüyor. Kesinlikle evde hazırlaması dışarıda yenilenlerden çok daha güzel ve lezzetli. Hemen servis edip sizlere sunumunu da gösteriyorum. Dışarıda pek fast food tüketmeyen, hatta yemek yemeyi sevmeyen birisi olarak evde bu gibi denemeleri gerçekten çok çok seviyorum. İnanın en iyi yerde yediğimden çok daha iyi oldu. Mutlaka sizler de deneyin derim. Özellikle pratikliği, yapımı çok basit ve çok lezzetli gerçekten. Tek başına bir ana yemek diyebilirim. Mesela çorba hazırla, işte köfteyi ayrı yap, pilavı ayrı yap, salatayı ayrı yap derken bunu tek başına bu şekilde servis edebilirsiniz. Yanına da airfryer'da bir patates kızartın, soğan halkası, işte bir şeyler yapın. Bu şekilde gördüğünüz gibi tek başına müthiş lezzetli, güzel bir tarif olmuş olur. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet, şifa olsun. Allah evlerinizden bereketi, sağlığınızı, huzurunuzu eksik etmesin. Yeni tariflerimde görüşmek üzere.